Arkadaşlar merhaba. Bugün bu gördüğünüz alanda keçi sakalı, yani diğer adıyla dede sakalı adı verilen otu gördüm. Onları toplayacağım. Bugünkü videomuzun konusu bu arkadaşlar. Yemlik otunun akrabası olan, aynı familyadan olan keçi sakalı otunu sizlere göstereceğim. Çok fazla dikkat çekmeyen ormanlık alanlarda, bahçeler, tarlalarda bu otu tanıyamayabilirsiniz. Şöyle bir ot. Keçi sakalına benzetiliyor arkadaşlar bu. Şöyle şu görüntüleri genelde keçi sakalına benzetildiği için bu isim verilmiş. Dede sakalı, Didem sakalı, böyle teke sakalı gibi de isimler veriliyor. Yenliğe de çok benzeyen bir ot arkadaşlar. Böyle. Ben bu otu çok beğendim. Çok lezzetli. Çiğ tüketilen, acı olmayan bir ot. Lezzetli. Hem kökleriyle hem de yapraklarıyla tüketebileceğimiz çok güzel bir ot. Teke sakalı otumuz. Şimdi bunları buradan toplayacağım. Geçen yıl buraya tohumları dökülmüş. Bayağı da yayılmış. Bakın hemen dibinde. Şurada da bir tane daha var. Yalnızca dikkat etmemiz gerekir. Öyle kendisini çok gösteren bir ot değil. Şöyle hindibalar da bakın. Kara hindibalar da burada çok yaygın. Her taraf kara hindiba dolu. Bu da yemlik otu arkadaşlar. Bakın ne kadar çok benziyor değil mi? Yalnızca yemlik otu böyle pırasa gibi dümdüz. Ama teke sakalı otunun şu yapraklarında tırtıklar var. Bunu da alalım. Bakın ne kadar güzel görünüyor. 2 tane, 3 tane yan yana çıkmış hatta. Belki de daha fazla tohum düşmüş. Bakın. Şöyle 1, 2, 3 diye görüyorum. Çıkarınca bakalım. Evet. Aynı kökten gelmiş. Bakın kaç tane bu. Teke sakalında 4 tane, hatta 5 tane evciği var. Yani buralardan çıkarılıp şöyle çoğaltılıp başka yere ekilebilir. Hindibalar da aynı şekilde böyle. Bakın 5 parça oldu. Şuradaki ne kadar büyümüş arkadaşlar. Bakın. Şu da kara kavruk otumuz arkadaşlar. 40 tip otu yan yana. Hemen biz bugün bunu topluyoruz. Şimdi çıkaralım tekrar. Şöyle biraz kök kısmından. Buradan çıkarıyorum. Arkadaşlar bu kök kısmından tekrar çoğalır. Çok yıllık bir bitki. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Yani ben bunu kopardım diye buradan çıkmamazlık yapmaz. Ama burası da yol. Kullanılmayan bir yer. Bu yolu artık eskisi gibi kullanmıyoruz. Ne kadar güzel bir ot arkadaşlar. Ya ben herhalde ot sevdası var bende. Ot tutkunu bir insanım. Her gördüğüm otu ayrı seviyorum. Bakar mısınız güzelliğe? Bakın. Bakın şöyle iğne iğne yaprakları var. Kökleri de yenir. Ben bu otu şöyle kötü yapraklarını ayırayım. Bunu dürüme sarıp yemek istiyorum aslında. Ya çok keyifli. Çok güzel. Şurada gördüğünüz gibi bir tane daha var. Bunu da çıkaralım. Bunu biraz daha dipten aldım. Şu kısmını size göstermek istiyorum. Bakın. Beyaz böyle kökü var. Morumsu gövde yapısı var.
Bunlar böyle soğuk oldukça morarırlar ve lezzetlenirler. Lezzet katılır. Soğuklar bu bitkileri daha tatlı, güzel hale getirir. Tohumları böyle yan yana dökülmüş, çıkmış. Bir tanesini alalım. Yani bize fazlasıyla yetecek kadar teke sakal otumuz var. Devam edelim aramaya. Burada da bir tane yabani avuç var. Zaten tohumlarını her yerde görebiliriz. Burada da iğnelik otu var arkadaşlar. Bakın minicik, minicik, minicik. Minicik. Bu mor çiçekli olan iğnelik otu arkadaşlar. Beyaz olan değil. Şurada da minicik çıkmış. Bu da kengerin kendisi. Hemen aramaya devam edelim. Evet. Sepetimin yanında da 2-3 tane görüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Bunları alalım. Bunları alalım. Ziyafet çekelim. Yani 2-3 gün sonra yılbaşı ve hala otlar, bahar otları var. Donlar henüz onları etkilemedi. Biz de etkilemeden şu otları toplayalım. Tadına bakalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bunu bırakalım. Çoğalsınlar. Tohumları yayılsın. Yine arkadaşlar bir tane daha çok güzel buldum. Çok güzel. Yani bakın. Bakın. Keyfe bakın. Kökü de gayet kalın. Böyle. Bakın alttaki süt de geliyor. Böyle kök kısmı hindiba gibi siyah değil. Ve bütün olarak arkadaşlar böyle. Bir kahverengi. Kahverengi bir yapısı var. Bu gördüğünüz keçi sakalı değil ama arkadaşlar. Yemlik otu. Yemlik otunun şöyle pırasa gibi sapları vardı. Ve çıkıntıları yoktu. Geniş yapraklı değil. İğne yapraklı bir yapısı var. Ama çok güzel. Bunun tazeyken kökleri de yenir. Ama kartladığı zaman, çiçek açtığı zaman artık yenmez. Çok güzel ya. Harika. Yemlik otu da bulduk. Birkaç tane gördüm. Şimdi bakın sütüne. Bakın nasıl süt var. Böyle bir güzel otumuz. Şimdi devam edelim yine toplamaya. Şurada da kara kavrukla birlikte yan yana yine görüyoruz. Burası da zaten kara kavruğun en fazla olduğu bir yer. Sürülmediği için böyle sürekli bu şekilde otlar burada kaldığından dolayı çoğalıyorlar. Bakın şurada mesela bir tane daha yemlik otunu bulduk arkadaşlar. Bu da güzel. Bunu da alalım. Burada da keçi sakalı. Bu ikisini yan yana koyalım. Size göstereyim arkadaşlar. Şöyle boş bir alana yemlik otuyla. Tabii çok fazla büyük olmadığı için fazla belirgin görünmüyor ama ikisi de iğne yapraklı olup ikisi de aynı familyanın otlarıdır. Şöyle bulduklarımızı toplayalım artık. Koptu bu. Olsun. Yine de yapraklarını aldım. Bu da güzel. Bu da yemlik otu arkadaşlar. Yani keçi sakalıyla yemlik otu arasında ne fark varmış arkadaşlar? Yemlik otunun yaprakları iğne yapraklı ve tırtıklı değil.
Keçi sakalı otunun da yaprakları burada gördüğümüz gibi. Bakın arkadaşlar, bir elimde teke sakalı, bir elimde yemlik otu var. İkisi de aynı familyanın ürünleri. Arasındaki fark şuydu: yemlik otunun şu iğne yapraklarında hiçbir çıkıntı yok. Dümdüz. Aynı böyle çam yaprağı gibi. Fakat keçi sakalı otunun da yapraklarına dikkat ederseniz böyle çok kibar, böyle çıkıntılı olan yaprakları var keçi sakalında. Bakın ne kadar çok benziyorlar birbirlerine. Biz bu iki otu da çok seviyoruz. Tabi bu arada yemlik otu için otların padişahı ismi verilir arkadaşlar. Yani o kadar kıymetli bir ottur. Şu ot, otların padişahıdır. Mor, pembe, beyaz, değişik değişik çiçekler açarlar. Birbirine de çiçekleri çok benzer. Yemlik otunun çiçekleri de yine keçi sakalı çiçekleriyle aynıdır. Bayağı da oldu aslında. Bunları temizleyip artık böyle çiğ olarak tüketeceğim. Bundan çok güzel bulgur pilavı da olur. Yemlik otları, aynı zamanda keçi sakalı otlarını toplamış oldum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.